Birazdan anlatacağım sırrı tam olarak özümser ve hayatında uygulayabilirsen eğer, hayatının geri kalanını istediğin gibi yaşaman mümkün olacak. İnsanların yaşadığı iki dünya vardır. Birincisi içinde yaşadığı fiziksel gerçekliği olan dünya. İkincisi ise kişinin kendi içinde yaşadığı iç dünyasıdır. Ruh varlığı hayat planını yapıp kendisi için en uygun olan aileyi belirledikten sonra anne rahmine düştüğü andan itibaren iç dünyasını oluşturmaya başlar. Ve bu süreç fiziksel bedenden ayrılana kadar devam eder. Kişinin iç dünyasının mimarı ve yaratıcısı tamamen kendisidir. Bu yaratım sürecinin temelinde kişinin düşünce yapısı, kök inançları vardır. Düşünceler gerçektir ve her düşünce er ya da geç kişiyi çevreleyen fiziksel gerçeklik dünyasında etki yaratır. Kişinin dış dünyada meydana gelen olaylara ve durumlara verdiği tepkiden tutun da hayata bakış açısına, olayları ya da anlatılanları hangi pencereden baktığına veya verdiği anlık tepkilere kadar her şey kişinin iç dünyasında saklıdır. İç dünyayı etkileyen bazı faktörler vardır. Bunların en başında ruh varlığının kendi gelişimi ve hayat planına uygun olan aile ve çevre faktörüdür. Bunu bir örnekle açıklayalım. Şimdi bir düşün. Varlıklı bir ailede gözlerini açan bir kişiyi hayal et. Bu aile çok zengin. Ama ailede kişiler mutsuz, doyumsuz. Aile bireylerin birbirleriyle neredeyse hiç iletişimi yok. Herkes kendi dünyasında. Ve neredeyse aile bireylerinin ortak dünyası hiç yok. Paylaşımları yok. Sence bu ailede dünyaya gelen kişinin iç dünyası nasıl olur? Ve şimdi başka bir aile yapısına bakalım. Maddi olarak kendilerine yetecek bir aile. Ama evde huzur var. Birbirini seven anne baba, çocuklarıyla zaman geçiren, onlarla ilgilenen, çocuklarına kıymet bilmeyi öğreten. Bu ailede dünyaya gelmeyi seçen kişinin iç dünyası nasıl olur? Bu iki aileden dünyaya gelen kişiler yetişkinliğe eriştiğinde sence ikisi aynı olaya aynı tepkiyi verir mi? Ya da aynı şeyi anlatsak ikisine, ikisi de aynı şeyi mi düşünür? Olumsuz şartlar ve olumsuz bakış açısı kişinin zihin durumunu da olumsuz bir şekilde etkilemeye devam eder. Ta ki kişi acı, mutsuzluk duygusuyla uyuşturulmuş zihninin farkına varıp da uyuduğu uykusundan uyanana kadar. Peki ya sen? Artık uyanmaya hazır mısın? Eğer ki artık hazırsan, insanlığın en garip sırrını öğrenmenin vakti gelmiş demektir. Ne düşünürsek o oluruz. Bu sırrın en garip sır olarak nitelendirilmesinin sebebi bir o kadar basit olmasına rağmen çoğu insan tarafından bilinmemesi, hatta daha kötüsü bilinse de önemsenmemesidir. Hadi şimdi bu sırrın kapısını aralayalım ve gezinmeye başlayalım insan zihninin gizemli kapılarında. Ve bu sırrın bize ne anlatmak istediğini keşfetmeye başlayalım. Gerçekler görecelidir. İnsanlar gerçeğe ya da başlarına gelen bir olaya olduğu gibi değil,
kendi yaşanmışlıklarından elde ettikleri deneyimler sonucuna göre tepki gösterirler. Güneşin altında tarlada çalışan bir işçiyle sahilde güneşlenen kişi aynı şekilde görmez güneşin güzelliğini ve güneşin verdiği ısıyı aynı şekilde hissetmez. Çünkü ikisinin o andaki gerçekliği bambaşkadır ve ikisinin o anda güneşten beklediği şey de. Her davranışın altında belirli bir sebep vardır. Kişinin gösterdiği tepkinin mutlaka geçmiş deneyimlerinden kaynaklanan bir nedeni vardır. Hiçbir şey tesadüfi değildir. Geçmişte yaşanan bir tecrübe sonrasında kişide oluşan duygu durumu ve bu duygu durumunun yarattığı davranış şekli olaylara gösterdiği tepkinin ana sebebidir. İnsanlar ihtiyaç duydukları kaynaklara sahiptirler ve ihtiyaç duydukları zaman bu kaynaklara ulaşabilirler. Kişiler zihinsel olarak kendilerini hazırladıkları takdirde bu kaynakları hedefleri doğrultusunda sonuna kadar kullanabilirler. Şimdi hayatını şöyle bir gözün önüne getir. Ne kadar çok imkansız sanılan sınırlarla çevrili olduğunu fark et. Ve aslında bu sınırların birçok insan tarafından çoktan aşıldığında. Peki, böylesine gizemlerle dolu bir yapıya sahip zihnindeki engelleri nasıl aşabilirsin? O zaman engelleri aşman için aslında çok basit olan, belki de daha önce onlarca kez duyduğum ama gücünün farkında olmadığın insan beyninin en garip sırrını anlatayım. Earl Nightingale fakir bir ailede dünyaya gelmişti. Çocukken çok büyük zorluklar yaşamış ve diğer ailelerin kendileri gibi neden fakir olmadıklarını ve bu adaletsizliğin neden olduğunu sorgulamaya başladı. Sorgulamaya başlaması ve sürekli bunu araştırması onu 35 yaşındayken bir sonuca ulaştırdı. İnsan beyninin en garip sırrını keşfettikten sonra ölümüne kadar birçok kişiye yardım etti ve insanların kendi güçlerinin farkında olmasını sağladı. Nightingale bu buluşu sayesinde çocukluktan beri istediği, hayalini kurduğu bolluğa kavuşmuş ve ayrıca altın plak ödülüne hak kazanmıştır. Earl Nightingale'in bulduğu bu keşif, belki de daha önce defalarca duyduğun 4 kelimeden oluşan bir cümle. Ne düşünürsek o oluruz. Bu tek cümleyle özetleyebileceğimiz aslında bir insanın temelini oluşturur. Ektiğini biçme yasası. Zihnine hangi düşünceyi ekersen, eninde sonunda bu düşüncenin eseri olan bir sonuç biçer, hayatına da ektiğin düşüncenin sonucuna benzer durumları çekersin. Bu saklanan bir sır değil belki ama garip bir şekilde hiç bilinmiyor gibi, önemsenmeyen, unutulan, aslında seni başarıya, mutluluğa, amacına götürecek bir sırdır. Ektiğini biçme yasasına göre insan zihni ekilen her şeyi yetiştiren verimli bir toprak gibidir. Ekilen tohumun faydalı ya da faydasız olup olmamasına aldırış etmeden tüm imkanlarını seferber ederek onu besleyip büyüten verimli bir toprak. Ve her bir düşünce bu verimli toprağa ekilen birer tohumdur.
Bu tohumlar zamanla filizlenir, derinlere doğru kök salar ve er geç meyvesini verir. Bu verimli toprağa tohumu ekense bahçıvanın, yani insanın ta kendisidir. Bahçıvan bu toprağa faydalı bir tohum ekebileceği gibi zehirli bir tohum da ekebilir. Toprak, yani zihnin bu tohumun, yani düşüncenin faydalı ya da zararlı olup olmadığını aldırış etmeden ekilen tohum zaman içerisinde besleyip büyütecektir. Bir zaman sonra kişinin zihni ektiği tohumların meydana getirdiği devasa bir tarlaya dönüşecektir. Endişe, korku, çekimserlik, öfke, kin gibi zararlı tohumların ekildiği bir zihin, bir süre sonra mutluluk, neşe, minnet dolu güzel bir gül bahçesine dönüşmesi elbette ki mümkün değildir. Zaman zaman ürün ektiğin alan, yani zihninde zararlı otlar bitebilir ve bunlar enerjini düşüren düşünceler ortaya çıkartır. Bu hayatın akışı içerisinde meydana gelebilecek olağan bir şeydir. Herkesin zaman zaman yaşayabileceği bir şey. Yapman gereken, tıpkı tarlasından en iyi verim almaya çalışan bir bahçıvan gözüyle tarlana bakmak ve bu zararlı otları gördüğün anda temizlemektir. Bu otların daha fazla zihnine kök salmasına izin vermeden, ne kadar erken fark eder ve söküp atarsan o kadar kolay olur onlardan kurtulman. Eğer geç kalırsan sökmesi çok daha zor olur onları zihin tarlandan sökmen. Zihin tarlana kök salmasına izin verirsen eğer zararlı otların, sen farkında bile olmadan bu olumsuz düşüncelerin seni karamsarlığa, hüzne, depresyona, kıtlığa, başarısızlığa ve sonuç olarak da depresif bir ruh haline doğru iteceğinden hiç şüphen olmasın. Eğer zihnin için hangi tohumların faydalı, hangilerinin zararlı olduğunu önemsemez ve de bu tohumları elemezsen, alacağın hasatın ne olacağını da asla kestiremezsin. Ve bu durumda da bir sürü sorunu hayatına çekmiş olursun. Zihin tarlana hakkını verip sahip çıkmazsan eğer, başka bir bahçıvan gelir ve zihin tarlana kendine ait düşünce tohumlarını ekmeye başlar. Bir süre sonra olacak hasat da senin değil, o kişinin bir hasatı olacaktır. Ruh varlığı bu dünyaya geldiği andan itibaren kullanıma hazır, keşfedilmeyen bir zihne sahiptir. İnsan zihni uçsuz bucaksız bir tarla gibidir. Binlerce tohumu ekilmesi için hazır bekleyen bir tarla. Kendi zihin tarlanın bahçıvanı olduğunu asla unutma. Bu eşsiz değerdeki tarlaya hakkını vererek kullanabilmek ve heba etmemek için yapılması gereken şey ise hedeflerini belirlemek ve hiç durmadan ne olursa olsun, ne kadar zorlukla karşılaşırsan karşılaş, bu hedeflere doğru ilerlemektir. Hayatın bir gerçeği vardır. Sahip olduğun şeyden daha fazlasına sahip olabilirsin. Çünkü şu anda olduğundan çok daha fazlasısın aslında. Diğer taraftan kendini değiştirmezsen asla daha fazlasına sahip olamayacağın gibi elindekiyle yetinme ihtimalin her zaman yüksek olacaktır. Yani kısaca ne düşünürsen olsun. Kişisel gelişimin ölçüsü kişisel maddi kazancın değildir. Olduğun yerde kendini belli konularda geliştirmediğin sürece hayat bir şans verip ansızın bir zenginlik verse bile bu zenginlik çok uzun sürmez
ve olduğun yere geri dönersin. Mutlaka duymuşsundur. Hazıra dağ dayanmaz. Belirlediğin hedeflere ulaşmak için bir bedel ödemek zorunda olduğunu da asla unutma. Bu bedel, normal çalışma zamanının dışında kalan diğer zamanlarda hedefine yönelik olarak ekstra çaba sarf etmen olabilir. Mesela zayıflamak istiyorsun. Zayıflamak için uyman gereken bir diyet programı vardır. Ve en önemlisi spor yapmak. Bunun için çaba sarf etmen gerekir. Disiplinli olmak ve düzenli olmak. Ama mutlaka şunun farkında ol. Gösterdiğin her çaba, harcadığın her enerji eninde sonunda sana geri dönecektir. Her ne olursa olsun ödeyeceğin bedeli ödemeden sana sunulan hiçbir fırsatın bir fayda sağlamayacağını da her zaman hatırlamalısın. Bu videoyu izledikten sonra hiç vakit kaybetmeden şunu yapmanı istiyorum. Eline boş bir kağıt al. Bu kağıdın bir tarafına hayatta en çok sahip olmak istediğin, en çok ulaşmayı arzuladığın şey her neyse onu tüm detaylarıyla yaz. Mesela hep hayalini kurduğun bir arabayı mı almak istiyorsun? O arabanın markasıyla birlikte tüm detaylarını, sahip olmak istediğin arabanın tüm özelliklerini yaz. Arabayla gitmek istediğin yerleri bile yaz. Kendini o arabanın içinde nasıl hissedeceğine kadar. Gitmek istediğin yolları, gezmek istediğin şehirleri yaz. Kağıdın diğer tarafına bu isteği neden istediğini ve bu hedefin neden çok önemli olduğuyla ilgili tüm detayları hissederek, gülümseyerek yaz. Ve yazdığın andan itibaren en az 30 gün boyunca gözlerini her yeni güne açtığında kağıdındaki hedeflerini okuyarak başla güne. Ve artık senin de bir hedefin olduğunu bilmenin mutluluğunu hissederek şükret. Gün içerisinde fırsat buldukça bu kağıdı oku defalarca. Her gece yatmadan önce kağıdı eline al. Ön yüzünü ve arka yüzünü huzurla tekrar tekrar oku. Ve kendini ona sahip olmuşsun gibi imgele. Hemen uykuya dalmadan önce o duygu durumuna gir. Tüm kalbinle hisset bunu. Bir süre sonra hayatının amacına ulaşabilmen için yapman gerekenler zihninde belirmeye başlayacak. Ve sen bu fırsatları değerlendirmek adına harekete geçeceksin. Bu sayede de her geçen gün hedefine giden yolda sağlam bir adım atmış olacaksın. Emin ol, daha önce fark etmediğin birçok ayrıntı ve de sana aslında sunulup duran fırsatları da görmeye ve fark etmeye başlayacaksın. Artık senin için tüm evren harekete geçmiş olacak ve hedefine ulaşman için sana yardım edecek. Hedefine giden yolda ilerlerken zaman zaman olumsuz düşünceler kafana üşüşebilir. Bu çok normaldir. Böyle anlarda yapman gereken serin kanlı bir şekilde zihnindeki negatif düşüncelerin yer etmesine izin vermemek. Bunun için de o anda hemen hayalini kurduğun hedefini aklına getir ve ona odaklan. Göreceksin ki bir süre sonra bu olumsuz düşünceler etkisini yitirecektir. Unutma, en az 30 gün boyunca bunu yapmalısın. 30 gün sonra bir gelişme kaydedemediysen asla ümitsizliğe kapılma. Bir 30 günlük periyoda daha başla. Ve gerekirse bir kez daha. Kalpten inandığın
ve bunun için çaba gösterdiğin tüm hedeflerine mutlaka kavuşacaksın. Bu yöntemi uygulayarak hiçbir şey kaybetmezsin. Tam tersi, hayatındaki hedeflerin ve ideallerini kazanabilirsin. Sevgiyle ve ışıkla kal.